I believe it's a really important foundation for spiritual path, spiritual practice. Bence manevi çalışmalar, manevi yol için çok önemli bir temel çalışma. Although you may see this meditation as somewhat of a physical practice or even a mental practice, mental exercises, Bu meditasyonu fiziksel ya da zihinsel bir egzersiz olarak görebilirsiniz. it's also for spiritual awakening. Ama bu aslında manevi uyanma içindir. Waking up to the reality of the essence of your life. Yaşamın özünün gerçekliğine uyanmak için. Although we have physical bodies, that is not all we are. Fiziksel bedenlerimiz olsa da tamamen bundan ibaret değiliz. And although we have our thoughts and our emotions, that's also not all that we are. Düşüncelerimiz ve duygularımız olsa da bunlardan da ibaret değiliz. There's something else that's present always. Her zaman var olan başka bir şey daha var. You can't see it, Göremiyorsun, you can't smell it, taste it, feel it. koklayamıyorsun, tadamıyorsun, teninde hissedemiyorsun. In Buddhism it's called consciousness. Budizm'de buna bilinç deniyor. Others will call it spirit. Başkaları ruh diyebilirler. Or soul. Ya da ruh. We could call it essence. Öz diyebiliriz. Could even be called energy. Enerji de denebilir buna. Pure energy. Saf enerji. We could call it nature, pure nature. Saf doğa diyebiliriz. You might even call it the universe. Evren diyebiliriz. Some call it God. Bazıları Tanrı diyorlar. Doesn't matter really what you call it. Ne dediğin hiçbir önemi yok gerçekten. It's here and now. Şu anda ve burada. And you wouldn't be here and now if you didn't have it. Eğer bu sende olmasaydı sen şu anda burada olmazdın. This is one of the lessons that is severely lacking in our life. Yaşamımızda çok eksik olan derslerden biri bu. We're taught many things in our life. Hayatta bir sürü şey öğretiliyor bize. And it seems these days all we're really taught is how to get money. Bugünlerde gerçekten sadece para kazanmayı öğreniyoruz gibi. So that you can get physical possessions and make yourself happy. Fiziksel bir şeyler edinip kendini mutlu etmek için. But ever since human beings were invented, and I'm using that word as a joke, then we have had what we can call spiritual happiness. İnsanlar icat edildiklerinden beri, bunu şaka olarak söylüyorum, manevi mutluluk oldu hep. This happiness has nothing to do with money. Bu mutluluğun parayla hiçbir ilgisi yoktur. Or your house, or the place you live.
Ya da evinin nerede yaşadığınla. or even the body that you have. Ya da sahip olduğun bedenle. It's about your wisdom, Bilgeliğinle ilgilidir. your understanding, Anlamanla. the clarity of your mind. Zihninin netliğiyle ilgilidir. Not only happiness, but also peace, Sadece mutluluk değil, huzur da. contentment, Memnuniyet. not needing anything else. Başka hiçbir şey hissetmeme. Hiçbir şeye ihtiyaç duymama. Satisfaction. Tatmin. Most of us, if not all of us, are feeling not yet satisfied. Çoğumuz, belki de hepimiz henüz tatmin olduğumuzu hissetmiyoruz. So we keep pushing and trying to be satisfied. Bir şeyleri yetiştirip sürekli tatmin olmak için çaba harcıyoruz. We get some temporary satisfaction in life, Geçici tatminlerimiz oluyor. but it doesn't last long. Ama uzun süre kalmıyor hiçbiri. So then we try to get it again. Ondan sonra yeniden tatmin peşine koşuyoruz. Or we try to get other satisfaction. Ya da başka türlü tatminlerin peşine koşuyoruz. And we want more and more. Ve daha fazla ve daha fazla istiyoruz. We're not satisfied with our satisfaction. Yani tatminlerimiz bizi tatmin etmiyor. So we're constantly being driven and pushed in life. Yaşamda sürekli bir koşuşturma halindeyiz, yetiştirme. By ourselves, Kendi kendimize. creating our own suffering. Kendi ıstırabımızı kendimiz yaratıyoruz. And we're unaware of this. Ve bunun farkında değiliz. We prefer to blame the world for our suffering. Izdırabımız için dışarıdaki dünyayı suçlamayı tercih ediyoruz. It's my parents' fault, Ailemin suçu, or my family's fault. Ya da akrabalarımın suçu, Or my friends, ya da or arkadaşlarım, my enemies, düşmanlarım, society, toplumun or the government. ya da hükümetin. And that has nothing to do with Turkey. Bu Türkiye ile ilgili bir şey değil. All people in the world can blame their governments. Dünyadaki tüm insanlar hükümetlerini suçlayabilirler. But real happiness, peace and love come from within yourself. Ama gerçek mutluluk, huzur ve sevgi içeriden gelir. Real satisfaction comes from within yourself. Gerçek tatmin içeriden gelir. And so does real wisdom. Gerçek bilgelik de. How do we access this wisdom? Bu bilgeliğe nasıl ulaşabiliriz? We need mindfulness. Farkındalığa ihtiyacımız var. We need to be present. Mevcut olmamız gerekiyor. Doesn't matter if you're not present. Mevcut olup olmaman önemli değil. But if you want to learn the true nature of life, you need to be present. Ama eğer yaşamın hakiki doğasını öğrenmek istiyorsan o zaman mevcut olman gerekiyor. That's why I asked the question last night. Why did you come to this retreat?
O yüzden dün gece neden bu inzivaya geldiniz diye sordum. Why do I want to meditate is the question. Neden meditasyon yapmak istiyorum? What am I looking for? Ne arıyorum? And is it true that what you're looking for doesn't already exist? Aradığınız şeyin zaten burada olmadığı gerçek mi? Doğru mu? Typical ego answer would be no. Egonun tipik cevabı hayır olurdu. But when you look a little more deeply, there may be a different answer. Ama biraz daha derine doğru bakarsan daha farklı bir cevap bulabilirsin. Is it true that the peace I am looking for doesn't exist now? Aradığım huzurun şu anda var olmadığı gerçek mi? Check it for yourself. Kendin bak. That's a little more peaceful. Biraz daha huzurlu. Typical example how an external object can affect your internal state of being. Tipik bir örnek dışarıdaki bir nesnenin senin içerideki varoluşunu nasıl etkileyebildiği. We don't have to control this, we're just noticing it. Hiçbir şeyi kontrol etmemiz gerekmiyor. Sadece fark ediyoruz bunu. I'd like to show you a little breathing technique. Size bir nefes alma tekniği göstermek istiyorum. I'd also like to just let you know that while we're in a session like this, I'd prefer you to remain sitting up, not lying down. Aynı zamanda böyle bir toplantıdayken oturmanızı tercih ederim. Sırt üstü uzanmanızı istemem. Unless, of course, you have some injury or illness. Eğer sırtınızda bir rahatsızlığınız varsa tabii yaslanabilirsiniz. Also, leaning against the wall seems like a good idea, but in meditation it can take away your natural energy. Sırtını duvara yaslamak iyi bir fikirmiş gibi gelebilir ama doğal enerjini alıp götürür meditasyondayken. If you're sitting up straight and meditating and you feel sleepy, then you'll actually wake yourself up. Bir yerlere dayanmadan meditasyon yaparken uyuyakalırsa o zaman kafan düşer ve kendi kendini uyandırırsın. But if you lean back against the wall, ama duvara yaslanırsan and then a little bit of dribble comes out down here, yandan sular akmaya başlar. and your tongue starts to hang out, Dil de yandan çıkar. you probably don't want to look like that, I would suggest. Öyle görünmek istemeyebilirsin bence. So, sitting up straight with your natural energy by yourself is the best way. Kendi doğal enerjinle bir şekilde oturmak en iyisi.